Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız bu ipimizle. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle lastiğimi başladım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Şöyle göstereyim. 4 ilmekten oluşuyor. 4 ve 4'ün katları. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Lastik olarak da bakın 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak lastiğimi oluşturdum. Ön yüzünde 2 tersimizle başlıyor. Buna dikkat edelim. Çünkü modelde bunun devamıymış gibi olacak. Bu tür lastik kullanırsanız altına 2 tersle başlayın ön yüzünde. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Dediğim gibi lastiğin devamıymış gibi düşünün. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. 2 ters, 2 düz. Birinci sıra ön yüzünde aynı şekilde devam ediyorum. 2 ters, 2 düz örerek birinci sırayı tamamlayalım. 4 sırayı bu şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Yine aynı ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 2 ters ilmek. Düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sıra arka yüzünde devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğinden sonra düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Yani 2 ters, 2 düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğinden sonra 2 ters, pardon 2 düz, 2 ters. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Evet, şöyle. Beşinci sırada farklı işlem yapacağız. Dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. 2 tersten sonra sıradaki 2 düze geldim. Bunları sağa doğru keseceğim. Ben şu şekilde öremiyorum, şöyle ilmeklerim ters geliyor. Onun için birinci ilmeğimi arkaya aldım, ikinci ilmeğimi öne aldım. Ve bunun ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra yine 2 ters ilmek, 2 düze gelince bu ikisini sağa doğru keseceğiz. Ben ilmeklerimin yerlerini değiştirerek daha sonra ikisini bir aldım, düz ördüm ve sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ters ilmek, düzlere gelince sağa doğru kesiyoruz.
Sizin ilmek yönünüz nasılsa ona göre kesersiniz. Ben bu şekilde kesiyorum. Devamında bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamlamış olduk. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğimiz var. Düz olarak ördüm. Bu artırma yaptığımız ilmeğe geldim. Bunu ters örüyorum ama bir ilmekten 5 ilmek çıkartacağız. İpimi öne aldım. Bu şekilde bir kez ters ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Bir kez daha ters ördüm. Bir artırma yaptım. Aynı ilmeğimi bir kez daha ters örerek şişimden çıkardım. Bakın burada bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 kez ters ördüm. Aralarda artırma yaptık. 5'e tamamlanmış oldu. Devamında bir ters, 2 düz. Artırma yaptığım ilmeğe geldim. Buradan 5 ilmek çıkartacağız. Ters örerek. Bir kez ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ters ördüm. Ve şişimden çıkardım. Devamında bir ters ilmek. 2 düz ilmek. Artırmaya gelince bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyoruz. Bir kez ters ördüm. Bir artırma yaptım. Aynı ilmeği bir kez daha ters ördüm. Bir artırma yaptım. Aynı ilmeği bir kez daha ters ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. Devamındaki ilmeğim ters. 2 düz. Sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sırayı tamamlamış oldum. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, yine ters olarak ördüm. Buradaki düzümü de düz olarak ördüm. Yani 2 ters, 1 düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Geldim buradaki 5 ilmeğe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin hepsini sağ şişime aldım ve bunu düz örerek şöyle içinden tam geçirelim. Bunu düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani burada. 1, 2 ilmek ters ördüm. İlmeklerim zaten tersti. Bir düz. Şu beşli ilmeğe gelince şuradan hepsini bir topluyorum. Hepsini sağ şişime aldım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ilmek ters ördüm. Bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bu beşli ilmeğe gelince sağ şişimle içinden girdim, 5 ilmeği aldım ve hepsini toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamlamış oldum. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 2 düz, 2 ters örüyorum. Bakın düzlerimi düz ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Zaten ilmeklerim ters. 2 düz, 2 ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Evet. Bakın, tabi ilerledikçe şuralar şöyle kabarık kabarık görünecek. Şu an tam belli etmiyor model. Modeli bir kez daha kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Yani 2 ters 2 düz örerek 4 sırayı tamamlayacağız.
Beşinci sırada şurada sağa doğru kesilecek ilmeğimiz, artırma yapılacak. Yani videoda gösterdiğim gibi aynı şekilde ikinci modeli de kuracağız. Modelde kaydırma yok, birbirinin devamı olacak. Daha fazla videoyu da uzatmayayım. Anlaşılmayan yer olduysa tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Bakın şöyle ilerlemiş hali de böyle olacak. Burada da aynı, şu alt kısmı lastiği aynı yaptım. Modeli üstüne devam ettirdim. Böyle yaparsanız bence daha şık duracaktır. Ama farklı lastik de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Lastiksiz de yapabilirsiniz. Direkt bu şekilde 4 sırayı tamamladıktan sonra şöyle modeli devam ettirebilirsiniz. Yani hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle kabarık kabarık görüntüsü olan lastik görüntüsü var. Bakın şöyle esneyen, şöyle iç içe giren bir model. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını böyle ayarlayın. Model çünkü çok açılan bir model değil. Şöyle iç içe giriyor. Arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Gayet şık durur. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, hırka, süveter, yelek, bebek battaniyesi, atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz. Patik yapımında, çorap yapımında gayet uygun ve güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.